Liberalizm. Bu kelimeyi ne kadar çok duyuyoruz değil mi? Ama bir o kadar da yanlış anlıyoruz sanki. İşte bu bölümde Elif Özmen'in kitabını adeta bir pusula gibi kullanıp bu karmaşık felsefenin haritasını birlikte çıkaracağız. Marx'ın o meşhur manifestosunu hatırlarsınız. İşte bu kitap ona bir göndermeyle başlıyor ama bu defa ortada dolaşan hayalet komünizm değil, liberalizm. Yazar bu kışkırtıcı girişle bizi daha ilk sayfadan meselenin tam kalbine, yani büyük bir gizemin içine çekiyor. Ve işte o gizem, o büyük paradoks tam olarak bu. Nasıl olur da temelinde bireysel özgürlük yatan bir felsefe, bir halk düşmanı olarak damgalanabilir? Düşünsenize, modern demokrasinin temel taşı dediğimiz bir ilke neden bu kadar sert, bu kadar yoğun bir saldırının hedefi haline geldi? Gelin bu sorunun peşine düşelim. İşin ilginç yanı, eleştiriler tek bir yönden gelmiyor. Liberalizm adeta bir çapraz ateşin ortasında kalmış gibi. Siyasi yelpazenin sağına bakıyorsunuz, liberalizmi bireyciliği körükleyip ahlaki çöküşe yol açmakla, ulusal bağları zayıflatmakla suçluyorlar. Sola dönüyorsunuz, oradan da bambaşka eleştiriler yükseliyor, kapitalist sömürüye zemin hazırlıyor, insanı yalnızlaştırıyor, piyasaları başıboş bırakıyor diyorlar. Sanki modern dünyanın bütün günahlarının faturası liberalizme kesilmiş gibi değil mi? Peki bu kadar suçlanan, bu kadar eleştirilen liberalizm aslında ne? Bu suçlamaların gürültüsünü bir kenara bırakıp gelin felsefenin kendisine, o temel yapı taşlarına yani çekirdek koduna bakalım. Liberalizmin felsefi DNA'sı, yazarın çok güzel bir şekilde trio liberale olarak adlandırdığı, birbirinden asla ayrılamayacak üç temel ilkeye dayanıyor. Bunları felsefenin bütün yapısını ayakta tutan üç ana sütun gibi düşünebilirsiniz. İşte ilk sütunumuz, normatif bireycilik. Ne demek bu? Şu demek, ahlaki değerin en temel, en nihai kaynağı bireyin kendisidir. Yani bir siyasi düzenin meşruiyeti ne kutsal bir metne, ne köklü bir geleneğe dayanır, o düzenin meşruiyeti tek bir şeye bağlıdır. Her bir birey için ayrı ayrı gerekçelendirilebilmesine. Bu ilkeden, yani bireycilikten, doğal olarak ikinci sütunumuza ulaşıyoruz, özgürlük. Buna göre devletin varlık sebebi bir lütufta bulunmak falan değil. Devletin temel görevi, bireyin başkalarının keyfi müdahalelerine maruz kalmadan kendi hayatını, kendi seçimlerini yapabileceği bir alanı korumak ve güvence altına almaktır. Yani özgürlük bir hediye değil, doğuştan gelen temel bir haktır. Ve geldik üçüncü, belki de en kilit sütuna, eşitlik. Çünkü liberal özgürlük sadece belirli bir zümrenin, ayrıcalıklı bir azınlığın özgürlüğü olamaz. Olursa zaten liberalizm olmaz. Bu özgürlük herkes için eşit bir özgürlük olmak zorunda. Yani her birey özgürlük ve korunma hakkı karşısında aynı temel haklara sahiptir. Bakın bu üç ilke, bireycilik, özgürlük ve eşitlik birbirine öyle bir bağlı ki birini çektiğinizde diğerleri de yıkılır. Pazarlık konusu edilemez bir bütündür bu. Peki, tamam, bu felsefi ilkeler kulağa hoş geliyor. Ama bu soyut fikirler gündelik hayatta işleyen bir topluma nasıl dönüşüyor? Gelin şimdi de bu felsefenin mimarisine, bir nevi işletim sistemine daha yakından bakalım. Bu ilkeler öyle fil dişi kulelerde kalmış soyut fikirler değil, tarihin seyrini değiştiren büyük devrimlerle ete kemiğe büründüler. 1688'de İngiltere'de, 1776'da Amerika'da ve tabii ki 1789'da Fransa'da yaşanan o büyük toplumsal dönüşümler bu liberal ilkeleri alıp anayasalara, kurucu metinlere işledi ve böylece onları siyasi bir gerçekliğe dönüştürdü. Fakat bu mimariyi, bu işletim sistemini doğru anlayabilmek için çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Liberalizmin en sık karıştırıldığı kavramla, yani demokrasiyle arasındaki o kritik farkı net bir şekilde ortaya koymalıyız. İşte bu slide bu farkı o kadar güzel özetliyor ki, bakın, demokrasi temel olarak kim yönetmeli sorusunu sorar ve buna halk cevabını verir. Liberalizm ise daha derine iner ve daha temel bir soru sorar. Yönetimin sınırları ne olmalı? Yani liberalizm için gücü kimin elinde tuttuğu ikinci plandadır. Asıl mesele o gücün kim olursa olsun sınırlanmasıdır. Peki bu sınırlama nasıl yapılacak? İşte liberal mimarinin pratik araçları tam da burada devreye giriyor. Herkesin, yönetenlerin bile tabi olduğu bir hukukun üstünlüğü, güçlerin birbirini denetlediği bir güçler ayrılığı, farklılıklara yaşam alanı açan hoşgörü. Bütün bu mekanizmalar bireysel özgürlüğü korumak için tasarlanmıştır. İster bir kralın keyfiyetinden, isterse çoğunluğun tiranlığından korumak için. Tüm bunlar
bizi en baştaki sorumuza geri getiriyor değil mi? Yani üzerinde anlaştığımızdan çok daha fazla konuda ayrıştığımız, bu kadar çoğulcu, bu kadar karmaşık bir dünyada liberalizmin kurduğu bu mimari hala geçerli mi? Bize hala bir çözüm sunuyor mu? Liberalizmin savunması genelde böyle iddialı, her şeyi çözeceğini vaat eden bir savunma değildir. Daha çok Churchill'ın demokrasi için söylediği o meşhur söze benzer, mütevazı ama bir o kadar da gerçekçi bir savunmadır bu. Ve belki de en sık düşülen yanılgı bu, liberalizm size mükemmel bir dünya, bir ütopya vaat etmez. Diğer pek çok ideolojinin aksine tüm toplumsal sorunları çözecek sihirli bir formülü olduğunu iddia etmez. Peki o zaman asıl gücü, asıl değeri nerede yatıyor? İşte tam olarak burada. İyi yaşamın ne olduğu konusunda asla tam olarak uzlaşamayacak bambaşka inançlara, bambaşka dünya görüşlerine sahip insanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için adil ve tarafsız bir çerçeve sunmasında yatıyor. Dolayısıyla hedef ulaşılamaz bir en iyi toplumu kurmak değil. Hedef son derece pragmatik bir şekilde en kötü olanı, yani zulmü, baskıyı, keyfiyeliği önlemektir. Öncelik cenneti yeryüzüne indirmekten ziyade cehennemin kapılarını sıkı sıkı kapalı tutmaktır. İşte tüm bu sebeplerle kitap çok güçlü ve net bir kararla bitiyor. Diyor ki evet, liberalizm mükemmel olmayabilir ama alternatifleri genellikle çok daha kötü olduğu için şüpheye düştüğümüz anlarda tercihimiz liberalizmden yana olmalıdır. Yani im Zweifel für den Liberalismus.